Evet, hepinize merhaba dostlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Peki video ne? Baştan da gördüğünüz gibi Green Card başvurusu nasıl yapılır? Bildiğiniz gibi artık başvurular açıldı. Amerika'ya gitmek. Artık gidebiliriz yani Amerika'ya. Ama tabii ki de ilkten kurada çıkmamız gerekiyor. Ama şansımız denemek artık çok kolay. Çünkü artık pasaport şartı diye bir şey yok. Bildiğin adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. İşte üniversite mezunusunuz. Yani bunu yazıp hemen hop diye başvurunuz tamamlanıyor. Peki nasıl yapıyoruz? Hemen hızlı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce önemli olan şu siteye, şimdi işaretliyorum siteyi. Bu siteden sadece ücretsiz bir şekilde bu başvuruyu yapabilirsiniz. Hemen işaretlediğim yeri. Sonra bu siteye geldikten sonra arkadaşlar şöyle aşağı iniyoruz. Ben böyle sizi böyle seçeneklerle çok yormayacağım. Basit bir şekilde size nasıl anlatabilirim daha kısa sürede onu yapacağım. Yani daha doğrusu kendim nasıl başvurduysam size de öyle anlatacağım. Girişi başlat diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir güvenlik kodu çıkıyor. Bunu hemen girin. Ben şimdi giriyorum. Evet, gönder diyorum. Bu arada siteyi arkadaşlar bende otomatik çevirici var ama siz kullanırken İngilizce bölümünde kullanmayı tercih edin. Çünkü mesela ülkenizi seçiyorsunuz, Türkiye gibi falan seçiyorsunuz mesela. Türkiye'yi Türkçe karakterlerle yazıyor. Bunu hiçbir şekilde istemiyoruz arkadaşlar. Türkçe karakter kullanmayacağız. Tamam mı? Ama arada anlamadığınızda tabii ki de şey yapın. Türkçe'ye çevirin ama en son sayfaya geçerken İngilizce çevirip geçin, tamam mı? Translate özelliğiniz varsa zaten İngilizce anlıyorsanız hiç problem değil. Zaten İngilizce gelecek sayfa. Şimdi ben hani kendi yaptığım şekilde ilerliyorum. Bu bende yok, bu bende yok. Bunu bir arkadaşa bakın. Bu göbek adı gibi bir şey ya da ikinci ad denilen şey. Bunu bence doldurmayın yoksa çok şey yapmayın. Tamam mı? Ondan sonra geliyorsunuz aya. Sallıyorum, bunlar zaman birilerine girdik ama hani sallıyorum yani yıl. Burada şeye dikkat edin. Genelde bizde gün, ay, yıl diye yazarız ya. Burada çok dikkat edin. Hani doğru yazın yani. Doğum yeri. Bura işte nerede doğduysanız yazın. Burada önemli olan ne dedik? En önemli kurallarımızdan birisi İngilizce yani Türk alfabesine göre şey yapmayın, tamam mı? Mesela bazı harfler onlarda yok. Mesela büyük i yok. O yüzden ne yapacağız? İstanbul'da doğduysak mesela İstanbul yazacağız. Küçük i'leri var. Küçük i kullanabiliriz. Ü kullanamayız mesela. Ondan sonra yumuşak G kullanamayız. Bunlar yok adamlarda. Olmadığı için kötü olduğu söyleniyor. Olmadığı için sorun yani. Doğduğunuz ülkeyi direkt buradan seçebiliyorsunuz. Yani direkt gelin seçin. Onda problem yok. Şuna evet değil mi? Yani biz seçelim. Seçelim biz bir tane. Mesela İstanbul diyelim. Mesela İstanbul diye yazdık. Mesela aynı şekilde İzmir'de mesela İzmir diye yazmanız gerekiyor. Bir ülke seçin dediğinizde işte bu... bir dakika dur. Neyse. Doğduğunuz ülkeyi seçin direkt burada. Dediğim gibi bakın şu an mesela Türkçe çevirdi ya. Şimdi göstereceğim size. Turkey dedim mesela. Bazen burası Türkçe çeviri yaptığınızda Türkiye diye geçebiliyor. Hani bunu Türkçe karakter olmaması için ne yapacağız? En son sayfaya geçerken Türkçe'ye geçin, tamam mı? Eğer translate şeyini kullanıyorsanız, Google çeviriyi kullanıyorsanız. Bu da şöyle, zaten Türkiye'de doğduysanız bu bir problem yok. Yani Amerika'nın bazı ülkelere Green Card başvurusu yaptırtmıyor. Türkiye'ye yaptırtıyor. Ama mesela bazı ülkelerde doğan insanlar Green Card başvurusu yapamıyorlar. O yüzden mesela eğer siz zaten Türkiye'de doğduysanız eğer Green Card başvurusu yapabiliyorsunuz Türk vatandaşıysanız. O yüzden buraya evet deyip geçebilirsiniz. Bu ikinci seçenek olanlar yani mesela Türk yani Green Card başvurusu yapmaya Amerika'nın izin vermediği ülkeler için var ikinci seçenek. Bu seçenekle ilgili detayları bilmediğim için buraya geçiyorum. Yani Amerika'nın yani kabul etmediği ülkelerden birinde doğduysanız Green Card başvurusu yani oranın vatandaşıysanız onu araştırmanızı tavsiye ederim. Ben bilmiyorum o kısmı. Yeni bir fotoğraf seç arkadaşlar. Bu da şöyle. Fotoğrafın detaylarını ben size küçük bir şekilde anlatayım. Aslında bununla ilgili başka bir video yapmak isterdim ama onunla ilgili biraz programım acayip sıkışık. Elimden geldiğince anlatacağım. Arkanıza beyaz bir duvar alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam, beyaz bir duvar olacak ve fotoğrafınızı çekerken böyle gövdeden mesela bir tane fotoğraf çekebilirsiniz. Kafanızın arkasında gölge falan olmasın. Tamam, bembeyaz olsun yani arkanız. Tamam mı? Yüzünüz açık bir şekilde olsun. Yani kapalıysanız eğer, yani saçınızı kapatıyorsanız yüzünüz kesinlikle çıkacak. Yani şuradan itibaren kapatabilirsiniz ama mesela çenenizi kapatamazsınız, tamam mı? Şurayı mesela kapatamazsınız, peçe gibi şeyler takamazsınız. Kesinlikle şurası gözükecek kapalı olsanız da. Yoksa kapalı olmak bir sorun yok. Kapalı olabilirsiniz, kapalı fotoğraf da çekinebiliyorsunuz ama dediğim gibi kesinlikle yüz çeperi gözükecek yani şuraya kadar. Nötr bir ifade bulunacaksınız. Böyle üzgün, mutlu gibi, ne bileyim sinirli gibi duramazsınız. Şöyle bir ifade olmanız gerekiyor. Yani nötr bir ifade, duygusuz durmanız gerekiyor. Gözlük gibi şeyler falan takmamanız lazım. Yani tamamen suratınız tertemiz böyle çekinmeniz gerekiyor. Saçınız falan böyle öne gelmeyecek. Bende zaten yok, getirecek de. Onlar da olmayacak. Yani saçınız falan da öne akmayacak böyle. Onu da söylemiş olalım.
Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Diyebilirsiniz ölçüleri nasıl diye. Ölçüleri hiç ayarlamanıza gerek yok. Şöyle bir sitesi var. Oranın da şeyini vereceğim. Bakın onun da uzantısı şu. Buraya girdiğinizde o fotoğrafı buradan seçebiliyorsunuz. Fotoğraf aracımızı diyorsun. Ve seçim alanına doğru yönleniyorsunuz arkadaşlar. Burada hatta temel örnekleri görebilirsiniz. Bakın burada örnekler var. Nasıl bak kapalı olan bir kadın var mesela burada. Nasıl olması gerektiğini göstermiş. Burada arkadaşlar yanlış olan seçimleri falan ben şöyle hızlıca geçeceğim. Siz durdurup bakabilirsiniz. Bak burada yüz ifadelerinden bahsediyor. Yani duygusuz olacaksınız yani. Kıyafeti şapka falan yok. Bakın birazcık yüzü burası kapanmış olmaz. Saçlar öne gelmiş olmaz. Bakın çene kısmı kapanmış olmaz. Gibi şeyler. Arka fon. Gördüğünüz gibi bakın dünya haritası var, bilmem ne, ışıklandırma gibi şeyler var. Bakın bunlar doğru olanlar. Böyle yeşillik, dünyası bunlar gibi olmayacak. Dediğim gibi beyaz olacak. Sonra fotoğrafınızı buraya koyduğunuzda zaten bu site buraya uygun olarak çıkmasını sağlıyor o fotoğrafın. Ondan sonra da onu buraya yüklüyorsunuz. Ya benim elimde fotoğraf var mıydı şimdi bilmediğim için. Adres kısmı da şöyle arkadaşlar. Mesela ben şöyle doldurdum. Bir dakika. Bu kısmını kapatırım. Mesela işte Cengiz yanlış yazdım. Cengiz Caddesi tamam mı? Ne yazacaktım? No 16 tamam mı? Sonra bu adresleri 2'ye geçtim. Buraya da no'yu yazdım. Büyük harfle kat işte 3 daire mesela daire 2 dedim. Bu şekilde buranın çok böyle aman böyle doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani evet biraz önemli ama çok önemli olmayan kısımlardan ama dediğim gibi yine dikkat ediyoruz. Türkçe karakter yazmayı böyle çok basit düzeyde bir şey yazabilirsiniz. Sokağınızı, caddenizi yazıp basit düzeyde bir şey yazabilirsiniz. Buraya il işte mesela diyelim işte İstanbul mesela. Tamam mı? Şehir kasaba mesela işte bu şehir kasaba kısmı arkadaşlar ilçe yazacaksınız. Yani onu da söyleyeyim bak. Burada çeviride mesela yanlışlık var. Yani biraz değişik bir çeviri var. Bize şehir, il aynı şey mesela. O yüzden mesela burada mesela bak Küçükçekmece nasıl yazılıyor mesela bak gördünüz mü? Ç yok, Ü yok, Gucukçekmece diye yazıyoruz. Tamam mı? Yani bunları Türkçe böyle alfa şeyi kullanarak ne diyorlardı unuttuğum bir şey şu an söyleyemiyorum. Posta kodu kendinize göre artık nereyi kullanıyorsunuz. Genelde İstanbul'dakiler mesela 34.000'de başlar ama mahallenize özel posta koduna bakabilirsiniz. Yine buradan hop ülkeyi seçiyorsunuz. Yine Türkiye diyorsunuz. Mesela bak Türkiye diye yaptı. Olmaz. Bunu hemen buradan değiştireceksiniz. Ben size göstereceğim. Şimdi mesela göstereyim hatta. İngilizce diline çevirdiğim. Bakın hop. İngilizce oldu. Gördünüz mü? En son geçerken bunu yapmayı unutmayın tamam mı? Eğer şu uygulamayı kullanıyorsanız Translate uzantısını. Şu an nerede yaşıyorsun falan diyor. Bunu girin. Bunlar önemli. Ben yine Turkey işaretleyeceğim. Phone number bu önemli değil. Yani bunu çok doldurmanıza gerek yok. Çok önemli bir şey değil. İşte en önemli kısımlardan burası yani birisi e-mail arkadaşlar. E-mail çok ama çok önemli. Ben şimdi bir tane girmeyeceğim buraya. Ama e-mailinizi çok kontrol edin. İki kısmına girdiğiniz e-maile şöyle bir bakın. Ondan sonra o e-mailinizin şifresi gerçekten kafanızda mı onu aklınıza getirin. Çünkü mesaj oradan gelecek tamam mı? Çok önemli. Çok önemli. En önemli detay burası. E-mail. Yine Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Türkçe karakterli bir e-mailiniz varsa gerekirse yeni bir tane açın. Türkçe karaktersiz olan. İngilizce karakterli olan tamam mı uygun ona göre şey yapın tamam mı sonra buraya ikisinin aynısını girdiğine emin olun daha sonra burada şey kalıyor nereden mezun oldunuz burada bir yani bir lise terk misiniz o detaylar da var ilkokul mezunu musunuz işte üniversite mezunu musunuz falan bu detaylar var bunları Türkçe çevirerek görebilirsiniz tam anlamlarını ben üniversite degree diyeceğim yani üniversiteyi bitirdi demek oluyor bu mesela şu yukarıdaki de galiba şey oluyordu üniversite terk mi? Öyle bir mantığa geliyordu yani söyleyeyim. Şu degree olanlar bitirmişsiniz demek oluyor. Mesela doktorayı bitirmiş, master'ı bitirmiş falan filan. Şu yüksek lisans, şu da doktora da yani Türkçe çevirisi öyle diye biliyorum. Bunların Türkçe çevirisine bakın arkadaşlar. Evliyseniz, dulsanız falan diye şeyler değişiyor. Ben unmarried diyeceğim. Evli değilim. Evli değil olunca daha kolay oluyor. Çünkü evli olduğunuz zaman bu sefer eşinizin bilgilerini de girmeniz gerekiyor. Ama evli olmazsa hop hemen geçiyorsunuz buraya. Çocuğunuz da yoksa harika. 0 diyorsunuz ve consent diyorsunuz. Diğer sayfaya geçiyorsunuz. Şimdi eğer buraya married demezseniz işte benim bunların çevirisi tam hatırlamıyorum.
işte eşim var ya da ben Amerikan vatandaşıyım, eşim değil falan gibi seçenekleri seçerseniz eşinizin bilgisini falan alıyorlar. İkinci sayfada sizle alakalı bilgiler bitiyor. Veyahut da çocuğunuzun sıfır yazmaz bir yazarsanız çocuğunuzu da yüklemeniz gerekiyor. Çocuğunuzu yüklemenize bu şekilde gerek kalmıyor benim yaptığım gibi yaparsanız. Ama varsa tabii ki de siz burayı dolduracaksınız ve çocuklarınızla teker teker fotoğraflarını da çekeceksiniz. Yani onları da yükleyeceksiniz istediği şeyi. Şimdi mesela ben consent dediğimde direkt bana şey sayfasını gösterecek. Hatta deneyebiliyor muyuz, yapabiliyor muyuz bir şey yapayım da e-mail girmedik o yüzden belki kabul etmeyebilir. Evet, e-mail girmediğimiz için bir tane e-mail girmek istemiyorum şimdi. Çünkü örnekler çıkıyor. Yani e-mail girdiğinizde siz bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Benim gibi yaparsanız yani sıfır ve unmarried dediğinizde. Ve o sayfada hani nasıl başvurunuzun yapılacağını direkt size bir ön izleme olarak göstermiş oluyor. Ve orada da okey dediğinizde yani onayladığınızda artık başarılı bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Success diyor orada ve o ekrana fotoğrafını kesinlikle kaydediyorsunuz arkadaşlar. Orada bir şey numarası var. Onay numarası var. Onunla sonradan daha sonra girip öğrenebileceksiniz yani kazandınız mı kazanamadınız mı diye. O yüzden onu kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Abi telefonla mı çekiyorsunuz? PDF'ye mi dönüştürüyorsunuz? Ne yaparsanız yapın o Success sayfasını gerekirse 3-4 yere dağıtın. Telefonunuzda bir şey olur kaybolur. O numara sizin her şeyiniz olacak. O numarayı kaybederseniz sıkıntı çıkabilir. Hani nasıl işliyor durum bilmiyorum ama çok zorlanabilirsiniz. O numarayı kesinlikle kaybetmeyin diyorum o yüzden. Evet elimden gelince çok hızlı anlattım. Kusura bakmayın. Sizi çünkü çok yormak istemedim o yüzden. Bu şekildeydi. Green Card'a başvuru şekli bu şekildeydi. Dediğim gibi buralara eğer rakam yazarsanız onlarla ilgili bilgileri doldurmak zorundasınız. Eğer yazmazsanız unmarried 0 derseniz ön izlemeyi görüyorsunuz. Submit dedikten sonra da yani kabul ettikten sonra da işleminiz başarılı olup Green Card şeyine başvurmuş oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Evet, şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir halde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.